Çocukken oynadığımız oyunlar hiç bu kadar kan ve vahşet dolu olmamıştı. Belki de sebebi o zamanlar parayla pulla işimizin olmayışıydı. Tek derdimiz kazanmaktı. Oysa şimdi yetişkin hayatımızda sorumluluklarımızın imkansızlığı içinde canımız pahasına hayatta kalmak için oyunlar oynuyoruz. Bu yüzden Squid Game kapitalizm için güçlü bir metafor ve kolayca empati yapabileceğimiz bir atmosfer sunuyor. Battle Royale türünün temel konsepti en güçlü olanın hayatta kalması. İsmini 2000 yılında yayınlanan aynı isimli filmden alıyor. Battle Royale türü altında birçok film, dizi ve bilgisayar oyunu yapıldı. Hatta edebiyatta da bu tür sıklıkla kullanıldı. Ancak Squid Game'in bu kadar konuşulması ve öne çıkmasının sebebi karakterleri inandırıcı ve sevilebilir kılmak için çok fazla çaba sarf etmesi. Video spoilerlı olacak ama izlemeyenler için uyarmakta fayda var. Eğer türdeşi kanlı ve şiddetli Kore dizilerine aşina değilseniz mide hazımsızlığı yaratabilir. Ay ben kana bakamamcılardansanız kati suretle uzak durunuz deyip diziyi izlemeyenlerden müsaade isteyip spoiler dolu kritiğimize izlerken kaçırmış olabileceğinizi düşündüğüm detaylara geçebiliriz. 01 karakterinin oyunun kurucusu olduğunu finalde öğrendik. Zaten ilk bölümden itibaren bir işkillendirdi. Yeşil ışık, kırmızı ışık oyununda dev robot bebeğin gözünden gördüğümüz sahnelerde oyunun kuralına göre hareket etmesi gerekirken oyuncuların hareket ettiklerinde yeşile dönmesine karşın Dede'de renk değişimi olmuyordu. Bir diğer işkil sebebi ise herkes ölürken gördük ama Dede asker tarafından vurulurken sadece silahın sesini duyduk. İşkiller bununla da bitmedi. Polis arşiv odasına sızdığında 2020 oyununun dosyalarına baktı ve oyunun 02 karakteriyle başladığını gördük. Oyunun kurucusu 01'in insanlara güvenmediğini, fırsat bulduklarında içindeki vahşi yönü kolaylıkla dışarı çıkarabileceklerini düşündüğünü ve bu oyunu da sırf bunu kanıtlamak hem de zengin arkadaşlarıyla can sıkıntılarını gidermek, eğlenmek için yaptığını biliyoruz. 456 karakterini oyuna dahil etmek için epey çaba sarf ettiğini de. Belki de ölmeden önce tutunduğu son umuttu 456. En insani, en vicdanlısıydı diğer gördükleri arasında. Belki de son anda bile olsa haksız çıkmayı istiyordu. Fakat misket oyununda hile yaptığını görünce bu umudu da tükendi ve oyundan kendini diskalifiye etti. Umut gidince de oyun o aşamada kendisi için anlamını yitirmiş ve finallenmiş oldu. Kendisinden çocuk oyunları oynanılması istenen oyunculara Kore'de okullarda giydirilen yeşil üniformaya benzeyen kıyafetler giydirildi. Onları kontrol eden ve düzeni sağlayan ben asker diyeceğim asker kılıklı insanlara ise yeşilin tam zıttı renk olan koyu pembe kıyafetler giydirildi. Bu iki zıt renk aralarındaki çatışmayı vurguluyordu. Askerlerin kendi aralarındaki sınıfsal çatışmayı ortaya çıkarmak için yönetmen karıncalardan esinlendiğini söylüyor. Dışarıdan bakıldığında karıncaların arasındaki sınıfsal farkı göremezsin ama onlar kendi içlerinde bunu farklı yöntemlerle algılarlar. Askerler de kafalarına taktıkları maskelerdeki semboller dışında birbirlerinin aynıları gibi gözüküyorlar fakat kimin alt, kimin üst, kimin işçi, kimin yönetici olduğunu biliyorlar. Bu sembollerin PlayStation konsol tuşları olduğunu zaten biliyorsunuz. Yanı sıra adil bir oyun olması için titizlikle çalışan yönetime rağmen oyuncuların arasında bile sınıfsal çatışmalar ve ayrımcılıklar var. Kimi daha güçlü, kimi daha şanslı, kimileri ise yetenekleri sayesinde gelecek oyunlardan önceden haberdar oluyorlar. Örneğin Doktor. 4-5 askerle yaptığı anlaşmaya göre ölen oyuncuların organlarını çıkarıyor ve satışa hazır hale getiriyor. Karşılığında sıradaki oyunu öğreniyor. Yani pratikte eşit koşullar sağlansa bile insan ne yapıp ne edip sınırlarını zorlayarak eşitliliği bozuyor. Bu bir kapitalizm eleştirisi evet ama kapitalizme esas sebep olan insanlığın eleştirisi daha çok. Squid Game'de hikaye sürekli bir döngü halinde ilerliyor. Pakistanlı Ali hakkı olan parayı patronundan almak için çalmak zorunda kalıyor. Ali ölürkense Sang-woo tarafından aynı şekilde misketleri çalınıyor. Güçlü ve kötü adam Deok-su, Min Yeo tarafından köprüden düşürülmeden önce dışarıda onu öldürmeye çalışan bir grup insandan köprüden suya atlayarak kurtuluyordu. Min Yeo halat çekme yarışında arkasına yaslanırken ne kadar güçlü hissettiğini söylemişti. Finalde de aynı pozisyondayken Deok-su'yu da peşinden sürükleyerek
yani intikamını alarak öldü. Sabiye de anne babasını Kuzey Kore'den çıkarmaya çalışırken bir adamı öldürmekle tehdit ediyordu. Bıçağı dayadığı yer Sang-woo tarafından bıçakla öldürüldüğü yerin aynısı. Tam şah damarı. Finalde de Sang-woo kendini aynı yerden keserek öldürüyor. Bunu yağmur yağarken yapması, daha önce evindeyken su dolu küvete girip intihar girişiminde bulunmasına benziyor. Ve son olarak 8. bölümde Jun-ho'nun vurulup okyanusa düşmesini daha önce oyuna girmeye çalışırken gemide görüyoruz. Yerine geçtiği kişiyi denize atıyor. Döngüler sadece ölüm anında karşımıza çıkmıyor. Her biri bir şekilde borçlu ve paraya ihtiyacı olan bu yıkık insanlar olarak yolları oyunda kesişiyor. İlk oyunla beraber bunun vahşice ve saçma olduğunu düşünerek birlikte pas deyip oy çoğunluğuyla oyundan ayrılıyorlar. Hatta durum 50-50 iken 01 numaralı oyunun kurucusu eşitliği bozup herkesin gitmesine izin veriyor. Belki de insanları o kadar iyi tanıyor ki geri döneceklerini zaten biliyor. Nitekim öyle de oluyor. İnsanlar sefil hayatlarına geri döndüklerinde o pastel renkli oyun alanlarının dış dünyadan daha adil olduğunu düşünüp tekrar oyuna dahil oluyorlar. Böylece ilk döngü tamamlanmış oluyor. Bununla birlikte 01 ve 456 oyundan önce karşılaşıyorlar ve ikinci kez oyuna döndüklerinde aynı yerde aynı şekilde başlıyorlar. Oyun içinde 01'in ceketini ona giydirmesi ve seçim yapmadığında 01'in elbisesinin ona kalmasıyla aralarındaki ilişki vurgulanıyor ve her defasında yolu 01'e varıyor. Final bölümünde 01'in davetine giderek döngüyü tamamlıyor. Bu aşamadan sonra Gi-hun kendini daha az suçlu hissediyor. Çünkü yaşlı adam ölmemiş. Hatta bizim çocuğu kandırmış. Ona insanların kötü olduğunu, uğruna üzülmeye değmeyecek varlıklar olduğunu kanıtlıyor. Kazandığı parayı harcaması için teşvik ediyor. O da paraya dokunduğu ilk anda saçlarını kızıla boyuyor. Bu güçlü bir değişimin habercisi. Belki de kabullenme, kim olduğunu öğrenmekle ilgili. Kırmızı rengi seçmesi ise yeşilden uzaklaşıp av değil, avcı olmayı tercih etmesiyle ilgili. Yani ikinci sezon muhtemelen esas adamımız diğerlerini avlayacak. Polisi okyanusa düşerken gördük ama cesedini görmedik. Eğer bir şekilde kurtulursa ikisi birlikte bu teşkilatı durdurmaya çalışacak gibi gözüküyor. Gi-hun yeri bilmiyor çünkü ama polis oyun alanının yerlerini biliyor. Güçlerini birleştirip devam edecekler çünkü kurucu ölmüş olsa da finalde oyunun hala devam ettiğini öğrendik. Genellikle söyleşilerde yönetmen, oyuncular, belki yapımcı olur. Fakat Squid Game söyleşilerine sanat yönetmenini de çağırıyorlar ve her yerde boy gösteriyor. Nedeni yaptığı işin mükemmel olması. Özellikle oyuncuların oyun alanına giderken geçtikleri merdivenler. Oldukça klostrofobik, algı bozucu ve Barbie pembesi, tatlı mavisi renklerine rağmen ürkütücü. Sanat yönetmeni burayı tasarlarken Hollandalı ressam Escher'in ünlü tablosundan esinlenmiş. Her alanı birbirinden ayırırken farklı renkleri ve materyalleri kullanmış. Oyun alanları gergin hissettirirken oyuna geçiş alanı gizemli hissettiriyor. Oyun dışındaki alanlar diğerlerine nazaran daha az gergin ve enteresan olmayan alanlar olarak hissediliyor. Ve eğer dikkatli baksaydık ilk günden itibaren oyunları önceden öğrenebilirdik. Sırasıyla duvarda tüm oyunlar resmedilmişti ama yataklardan dolayı göremiyorduk. Ne zaman ki azaldılar ve yataklar da onlarla beraber kalktı, o zaman hepsini görebildik. İşte böyle. Var mı senin de yakaladığın detaylar? Lütfen yorumlarda benimle paylaş. Öperim, severim. Mua.